Karşı cinste en çok dikkat ettiğiniz özellik. Gülüşü, karakteristik yapısı, konuşması. Bu kadar. Başka yok. Fazla bir şeye dikkat etmem fazla. Teşekkür ederim. Karşı cinste en çok dikkat ettiğin özellik. İnsanlığı. Merhabalar. Merhaba. Karşı cinste en çok aradığınız özellik. Sadık olması. Yani beni sevsin yeter. Başka bir özellik yok. Karşı cinste en çok dikkat ettiğin özellik nedir? Onların bana bakıp bakmadığını fark etmeye çalışıyorum. Belli bir anlayışın içerisinde kendimi oraya odaklandırıp bize göre ne gibi tavırların içerisindeler. Bunun farkındayım, farkında değilmişim gibi kendimi onlara yaklaştırırım ve zamanla onların şekillerini kendi anlayışımın içerisinde eritirim. Ki onlar kalkıp da biz de onlara göre karşı cinsiz. Bizlerde neler arıyorlar onlara bakarım. Kızların ilk baktıkları yer ayakkabılardır. Ayakkabılardan sonra yüzüne doğru bakarlar. Erkek arkadaşlar da karşı cinsin yani hemcinslerimiz belli noktalarına bakarlar. Kendim ise karşı cinsin ilk önce gözlerine bakarım. Merhaba. Karşı cinste en çok dikkat ettiğiniz özellik. Fiziksel olarak mı? Yani size kalmış. Yani uzun boylu olsun, yakışıklı olsun. Karakteri. ya yani karakteri iyi değilse olmuyor. Merhabalar gençler. Merhaba. Merhaba. İsim nedir? Can. Cenker. Karşı cinste en çok dikkat ettiğiniz özellikler nedir? Fiziği abi. Gözleri. Saçı, gözleri, bir de bakışları ya. Bir de duruşu olsun. Gözler, bakış, fizik, gülüş. Fiziği ekleyebilirim ben. Karşı cinste en çok dikkat ettiğiniz özellik. İyi olsun, temiz kalpli olsun. O kadar yani başka yok boyuydu, posuydu. Bunların hepsi geçici şeyler diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi hiçbir şeye bence insanlar takılmamalı. Yani dışını çok beğenip de içi boş olan insanlar çok fazla. Bence kalp güzelliğine yoğunlaşsınlar. Karşı cinste en çok dikkat ettiğiniz özellik. Saygısız, sadakat. Bazen biliyor musun erkekler çok hain oluyorlar. Ya bazen bir gidiyorlar, sonra adam gidiyor, kendini başka yere insanları takılıyor, sonra geliyor diyor ben seni seviyorum ya. Bu nasıl bir şey ya? Ben yabancı olarak bu şeyler tamam Türkçem bitiyor. Ben açıkçası dış görünüş çok önem vermiyorum. Ben iç güzelliğe önem veriyorum. Yani kafa dengi olmasını çok önemserim. Gerçekten iç güzelliğe önem veriyor musun? Evet. Peki siz? Ben ilk dış görünüşe bakarım. Ama iç güzellik tabii dış görünüşü gördükten sonra iç güzellik daha önemli geliyor bana. Arkadaşlarına karşı nasıl olduğu falan çok önemli. Gözleri olabilir. Başka? Başka yok yani bir tek oraya dikkat ediyorum. Niye boyuna falan dikkat etmiyor musun? Hayır dikkat etmiyorum. Gerçi eşim var zaten bu arada. Karşı cinste en çok dikkat ettiğiniz özellik nedir? Tarzı genelde. Tarzı başka? Ya da konuşması. Mesela şirin konuşan biri daha çok dikkatimi çekebiliyor. Ya da ne bileyim tatlı gözüken biri. O şekilde. Gözlerine çok dikkat ederim evet. Elleri olabilir. Karşı cinste en çok dikkat ettiğiniz özellik nedir? Zekasına bakarım. Tabii giyinmesi de önemli. Tarzı da önemli. Hepsi önemli. Karşı cinste en çok dikkat ettiğiniz özellik. Hiçbir şey. Çünkü artık dikkatimi çekmiyorlar. Bu yani artık belli bir şey zamandan sonra mı ne? Artık bunların yüzlerini gördüm ya. Hiçbir şeylerini görmek istemiyorum. Hiç dikkat etmiyorum. Karşı cinste en çok dikkat ettiğiniz özellik nedir? Nefes alması. Nefes alması yeterli benim için. Merhabalar. Merhaba. Karşı cinste en çok dikkat ettiğiniz özellik nedir? Burun. Buna çok dikkat ediyorum evet. Peki siz? Zeka. Zeka. Karşı cinste en çok dikkat ettiğiniz özellik nedir? Her zaman dikkat olması gerek. Özellikleri şeydir. İnsan her zaman yani Allah'ın yolunda gitmesi gerek. Ben her zaman yeni şeytana uymayacağım. Allah'ın yolunda gideceğim. Her zaman hocayı dinleyeceğim. Çünkü hocayı dinlesem pişman olmam. Çünkü öbür tarafa hesap var. Mesela burada ne kadar günah işlesem o zaman benim karşıma çıkacak çünkü. Çünkü yani Allah görüyor. Çünkü Allah'ın yanında yazılı, melekler yazacaklar. Allah'ın yanında hiçbir şey gizli kalmaz.
Onun için yani günah işlemek mecbur değilim.